Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bandana modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle yakından bakalım. Çok şık, çok güzel ve bir o kadar da kolay bir model. Bandanamı ütüledim. Buharlı bir ütüyle ütüledim arkadaşlar. Bandanalarımızı genelde koton ipliklerle hazırladığımız için buharlı ütü veriyoruz. Ama siz yine kontrollü olarak ütüleyin. Yakmayın bandananızı. Üzerine bir bez yardımıyla daha güvenli bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Yetişkin olarak çalıştım. Bu kısmın şöyle uzunluğu 55 santim, yüksekliğimiz de 30 santim. Eğer çocuklarınız için hazırlayacaksanız şurada dolgulu sıralarımız var. Bu dolgulu sıralardan 2 sıra eksik yaparak çocuklarınız için hazırlayabilirsiniz. Bandanamızı koton iplikle hazırladım. 330 metrelik bir koton iplikle hazırladım. Yaklaşık 200 metre kadar kullandım. İpliğin ne olduğunu söyleyemiyorum buradan arkadaşlar ama açıklama kısmına mutlaka hangi ipi kullandığımı yazıyorum. Diğer tüm videolarımda olduğu gibi. 2 numara 2 milim de tığ kullandım. Bunun için elime uygun bir tığ. Eğer sizin için hani 2 numara 2 milimlik tığ eğer hani daha sıkı sert oluyorsa arkadaşlar 2,5 da kullanabilirsiniz. İstediğiniz ipliklerle yapabilirsiniz. Yani yazlık olarak kullanılabilecek ipliklerle yapabilirsiniz. Bambu ipliklerle, merserize ipliklerle çalışabilirsiniz. İşte koton ipliklerle çalışabilirsiniz. Ama bebe yünleriyle çalışmanızı çok tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar hem tüylenir hem de yazın çok yakar başı. O yüzden böyle koton ve saydığım özellikteki ipliklerle çalışmanızı öneririm. Bandanamız bu şekilde. Şimdi isterseniz bandanamızın yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızda da destek olmayı unutmayın. Eğer anlamadığınız, karıştırdığınız bir yer olursa da mutlaka yorumlarda sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince gördükçe yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar bandanamızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpime doluyorum ve ilk çekmiş olduğumuz birinci zincirimize geliyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın 2 kere de çıkmalı ikili trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1, 2. Şimdi ipimi 2 kere doluyorum. Bakın bu başta 5 tane zincir çekmiştik. Bu kısmı da yapmamız gerekiyor. İpimi 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum ve üçlü trabzan yapacağız. Önce 2 çıkarıyorum. Daha sonra yine 2 çıkarıyorum ve yine 2 çıkarıyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Evet, döndürdüm. 7 zincir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. Şimdi bakın burada 2 tane trabzan yapmıştık. Bu 2 tane trabzanın ilkine. Yani şöyle söyleyeyim. Bu 7 tane zincirimizin dibine değil, yanındakine ipimi dolamıyorum. Sık iğne olarak batıyorum. 3 zincir çekelim. İpimi doluyorum. Şimdi burada 2 tane zincir çekmiştik. Bu 2 zincirimizin olduğu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. Burada yine bu 2 tane olan trabzanımızın ikincisine sık iğne ile bağlayacağım. Bakın bu tarafta da yine aynı şekildeydi. Burada başta birincisine zaten böyle döndürdüğünüzde burada da yine birincisi olmuş olacak. Evet, şimdi 3 tane zincir çekiyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Ve buradaki zincirimizin hemen şöyle söyleyeyim. Bakın bu değil, şöyle ikincisine. Bakın şurada bir zincirim var. İkinci zincirime üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu. Evet, şimdi döndürelim. 4 tane zincir çekiyorum. Döndürdük. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Şimdi burada bakın hemen zincirimizin dip kısmına. Hemen zincirimizin dip kısmına 2 tane trabzan yapacağım. 2. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar
2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Şöyle. İpimi doluyorum. Zincir çekmedim. İpimi doladım. Şimdi şurada bir tane trabzan yapmıştık. Hatırlarsanız şu yuvanın içerisine bu. Hemen bunun tepesine yine 2 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. 2. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Yine hiç zincir çekmiyorum. Buraya geldim. Şöyle bir ikincisine şöyle göstereyim. 1 2 üçüncüsüne diyelim. Üçüncüsüne batıyorum. Ve burada yine bir tane trabzan yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 trabzan. 2 zincir ve tekrar aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bakın başlarken 4 tane zincir çekmiştik. Bunu da oluşturmam lazım. Bunu oluşturabilmek için de 2 kere doluyorum. Aynı yere batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve görüntümüz böyle olacak. Evet, şimdi döndürüyorum. 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi dibine değil yanındakine batacağız. Yani şu ikinci sıramızın tekrarını yapacağız aslında. Dibine değil yanındakine sık iğne ile batıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bu yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Ve bakın burada 2 tane yuvanın arasındaki kalan boşluk, şu zincir çekmediğimiz olan yerler, boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Şöyle batıyorum ve sık iğne oluşturuyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve yuvamın içerisine yine şuradaki 2 zincirli olan yuva içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir. Bu boşluğa, direkt boşluğa bakın, zincire falan değil, boşluğa sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Şu yuvamın içerisine trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Ve şu bir ikincisini arkadaşlar bakın, bir ikincisine sık iğne ile batıyorum. 3 zincir çekiyorum. İpimi 2 kere doluyorum ve bu kenardaki zincirimizin ilk zincirimize üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, bu sırayı da yaptık. Şimdi döndürüyorum. 4 zincirimizi çekelim. 2 3 4 zincir çekeceğim. Şimdi bu dolgulu sırayı yapacağız arkadaşlar. Bakın bir sıra bu şekilde zeminler oluşturuyoruz. Bir üst sırada da dolgulu sıramızı yapıyoruz. Bunun için yine bakın 4 zincir çektim. Hemen dip kısmına trabzanımı yapıyorum. 1 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmedim. Bu tek trabzan yapmış olduğumuz yerlere yuvalarımızı oluşturuyoruz. Direkt buraya geliyorum arkadaşlar. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Zincir çekmiyorum. Buradaki tek trabzanımın olduğu noktaya geliyorum. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Yine buradaki tek trabzanımın üzerine geldim.
2 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yine burada bir, şöyle göstereyim bakın, 1 2 ve üçüncüye batıyorum. Aynı yere 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere 2 trabzan. Evet. Şimdi üçüncü trabzanımızda yapıyorum ve yanındaki zincire yapıyorum. Aynı yere, ister aynı yere ister yanındaki zincire yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben yanındaki zincire yaptım. Şöyle 2 2 ve 2 şeklinde çıkarıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde. Döndürdüm. Şimdi yine 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki zeminlerimizi oluşturuyoruz. Bakın şöyle söyleyeyim, göstereyim size. Burada 1, 2, 3 tane dolgulu sıramız vardı. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane dolgulu sıramız var. Yani her sırada 2 tane 2 tane artıyor bunlar. Şimdi yine zeminimizi oluşturalım. Bakın dibine değil, yanındaki, şöyle göstereyim, dibine değil, yanındakine sık iğne ile bağladım. 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve şu 2 zincirlik olan kısımlara trabzan yapıyoruz. 1 trabzan. Yine 3 zincir çektim. 2 yuva arasındaki boşluklara da sık iğne yapıyoruz. Aralarda 3 zincir. 2 zincirlik olan yere sık iğne. Yine 3 zincir. Pardon, buraya sık iğne değil, trabzan. 2 zincirlik olan yere trabzan yapıyorum. Aralara sık iğne yapıyorum. 3 zincir ve araya sık iğne. 3 zincir, trabzan. 3 zincir, sık iğne. 3 zincir, trabzan. 3 zincir, sık iğne. Trabzan. Şimdi 3 zincir. Bakın burada da şöyle birinci değil, ikinciye trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Evet. İkinciye sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Sondaki şu zincirimize, bakın sonda bir zinciriniz var. Zincirimizin ilk birincisine de üçlü trabzan yapacağız. 2 kere doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Evet, şimdi burada mantığımız, yuvaların içerisine bir tane trabzan yapıyoruz. Boşluklara da sık iğne yapıyoruz. Mantık bu. Bu şekilde ilerliyor. Ve sonlarda da hep üçlü trabzan şeklinde kapatıyoruz. Şimdi dönelim. 4 tane zincirle döneceğiz. Bir sıra daha böyle anlatacağım size. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doluyorum. Şimdi dolgu sıramızı yapacağız. Dolgu sıralarımızı yapmak için de ne yapıyorduk? Hemen dip kısmına 2 tane trabzanımızı yapalım. 1, 2. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmedim. Buradaki tek trabzan yapmış olduğumuz kısımlara geliyorum. Ve buralara yine yuvalar oluşturuyoruz. 1, 2, 2 zincir ve 2 trabzan.
tek trabzanların üzerine yuvalarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, geldik buraya. Burada 1 2 üçüncüsüne 2 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın, burada 4 tane zincirimiz vardı ilk başlarken. Şimdi sonda da onu yapmamız gerekiyor. 2 kere doluyorum. Hemen dip kısmına yine üçlü trabzan yapıyorum. Bakıyoruz, burada dolgularımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane dolgumuz oldu. Her seferinde 2, 2 artırıyoruz arkadaşlar. Döndürüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. Şu anda zeminimizi yapıyoruz. Birinci değil, ikinciye sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yuvalarımızın içerisine trabzanlar yapıyoruz. 3 zincir, bu boşluklara sık iğneler yapıyoruz. 3 zincir, yuvalarımıza trabzan, boşluklara sık iğne. Evet, sona geldik. Bakın, ikincisine sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve son buradaki zincirimizin ilk birincisine de 2 kere dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. Sondakiler hep üçlü trabzan şeklinde bitiyor arkadaşlar. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Döndürüyorum. 4 zincirle dönüyorum. Dip kısmına 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bu tek trabzanlarımızın üzerlerine dolgularımızı yapıyoruz. Bir sona kadar gelelim. O sondaki yeri de tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sonra zaten hani hep birbirinin devamı olduğu için, tekrarı olduğu için devam edebilirsiniz. Evet, sona geldim. Burada bakın, 1, 2, 3. zincirimize, şöyle söyleyeyim, 1, 2 ve 3. zincirimize trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan.
Sonuncuyu da 2 kere doluyorum ve aynı yeri tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Yani 3 kere de çıkıyorum. Evet, görüntümüz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok şirin bir bandan olacak. Çocuklarınız için ve kendiniz için hazırlayabilirsiniz bu şekilde. Şimdi istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Sonrasında devam edeceğiz. Arkadaşlar ben bandanamı istediğim yüksekliğe ve genişliğe gelene kadar ördüm. Şimdi şöyle ölçü vereyim size. Kaç santim ördüğümün ölçüsünü vereyim. 55 santimlik bir genişliğimiz var. Şu orta noktası da 28 santimde bu orta noktasının yüksekliği benim için yeterli. Şöyle dolgu sıralarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra dolgu sıram var. Aradaki zemin sırasını saymadım. Eğer çocuklarınız için yapacaksanız şöyle dolgu sıralarından 2 tane eksik yaptığınızda yeterli gelecektir. Şimdi kenar kısmıyla devam edeceğiz. Bakın en son zaten dolgu sırasıyla bitirdim. Şimdi kenar kısmını yapacağız. Önce bu kısmı bir düz hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için 7 tane zincir çekiyorum. Bir tane çekmiştim. 2, 3, 4, 5 ve 7. Evet, şu iki zincirlik orta noktalara sık iğne ile batıyorum. 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Sadece bu dönüşte 7 tane zincir çektim. 4 zincir. Yine bu yuvaya sık iğne ile batıyorum. 4 zincir. Yuvaya sık iğne ile battım. 4 zincir. Yine yuvaya sık iğne ile battım. Dört zincir çekiyoruz. Yuvaya sık iğne ile batıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakın bu kısmı düzgünleştirmiş oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim bakın. Şimdi burada sıra sonunda yine 4 tane zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4 zincir. 2 kere doluyorum. Ve bu baştaki zincirimize hemen tepe noktasına şöyle göstereyim bakın. Hemen burada 4 tane zincirimiz vardı. Bunun hemen tepe noktasına batıyorum. Ve üçlü trabzan şeklinde çıkarıyorum. Evet. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Yani bandanımızın kenar çalışmalarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi o kısmı yapalım. Bakın burada üçlü trabzan şeklinde yapmıştık. Şöyle bir zincir çektim. Burayı doldurarak şimdi şu boşluğa bakın ipimi dolamıyorum. Hemen bu boşluğa sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Şurada şöyle gözüküyor bakın buraya batıyorum. Şuradaki zincirimize 2 tane yapıyorum. 1, 2. Buradan aşağıya artık 2 tane sık iğne yapacağız. Yine bakın bu şu üsttekileri batmış olduğumuz zincir buraya yine sık iğne yapıyorum. Boşluğa 2 sık iğne yapıyorum. Şu birleşim yeri bakın trabzanımızın birleşim bu kısmı. Buraya bir sık iğne. Ve bu zincir boşluklarına da 2 sık iğne yapıyorum. Boşluklara 2 sık iğne yapıyorum. Ve bir tane de bu zincirlerin birleşim yerine yapıyorum. Evet, bu şekilde
Bu orta noktaya kadar gelelim. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, orta noktaya kadar geldim. Burada 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Bu orta nokta, yani orta nokta dediğim arkadaşlar başlamış olduğumuz yer. Başlangıç yeri. Bandanamıza ilk başlamış olduğumuz yer. Şimdi buraya şunu da şöyle yapalım. Bakın buraya 2 tane trabzan yapacağım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 2 tane daha trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım ve ikinciyi yaptım. Burası bu başlangıç yerimiz bu şekilde olacak. Şimdi devam ediyorum, yine sık iğnelerle devam edeceğim. Şu ipi de böyle yürütelim. 2 sık iğnemizi yaptık. Yine şu birleşim yerlerinden batıyorum. 2 sık iğne boşluklara. Bakın 2 sık iğne boşluğa. Üçüncüsü şu birleşim yerine. Evet, şimdi buraya da yine aynısı gibi yapıp buraya kadar gelelim. Evet, bu kısma kadar geldim. Şimdi burada ilk başlamış olduğumuz 7 tane zincir kısmımız vardı. Hemen şöyle 3 tane 3 tane dolgu yaptım buraya. Bir zincir çekiyorum. Buraya da yine 3 tane dolgu yapıyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında şuradaki sık iğneleri bize bir tane yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sık iğne. Bunlar 4 tane zincir çekip sık iğne ile bağlamış olduğumuz yerlerde ön kısmında. Şöyle göstereyim, bakın. Bandanamızın ön kısmına geldik şu anda. Ön kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Evet, 3 sık iğne. Dördüncüyü de buradaki sık iğnenin üzerine yapıyorum. Boşluğa 3 sık iğne. Dördüncüyü de bu sık iğnenin üzerine yapıyorum. Boşluğa 3 sık iğne. Sık iğnenin üzerine de sık iğne. Boşluklar 3 sık iğne. Bir tane de bu sık iğnenin üzerine yapıyoruz. Evet, bu kısmı da yine buraya kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada bakın, burada yapmıştık hani 3 tane trabzan sık iğne yapmıştık. Şimdi bu kısmındayız. Burada da yine 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 bir zincir çekiyorum ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasıyla birleştirdim. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bir sıra daha yine kenar oyası yapacağım. Şöyle bir tane zincir çektim. 1 2 şöyle üçüncüye, bak, üçüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. Bir 2 3 zincir. Şöyle dip kısmında bakın 2 tane kanat var. Bakın bu 3 tane zincirimin hemen dip kısmında 2 kanat var. Aldım, içinden geçtim ve tığımdakinde yine içinden geçiyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi burada başlarken başlangıç noktamız toplamasın diye 2 tane atladık. Şimdi 1 2 3 sık iğne atlıyorum. 4. sık iğnemi battım ve kaydırdım. İpimi doluyorum. Hiç zincir çekmeyeceğim. İpimi doluyorum. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzanımı yaptım. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere 3. Eğer bu şekilde, yani 3 tane atladığınızda topluyorsa, yani böyle hani düşüyorsa 2 tane atlayın arkadaşlar. Üçüncüye yapın. Elinizin ayarına göre bu kısmı şekillendirebilirsiniz. Yine 3 tane zincir çekiyorum.
Yine bu 3 zincirimin hemen dip kısmındaki şu iki kanat, burada iki kanadı alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Buralarda pıtırcıklar oluşturuyoruz. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın zincir çekmedim. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şimdi yine bakın 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye kaydırma yaptım. Tekrar ipimi doluyorum. Hiç zincir çekmeyeceğim. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye yine 3 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Üç zincir. 3 zincirimizin hemen dip noktasındaki şu iki kanatlı olan yeri aldım. İçinden çıktım. Bir pıtırcık oluşturduk. İpimi doluyorum. Aynı yere yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye kaydırmayla bağlıyorum. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde olacak. Kenar oyamız bu şekilde ilerleyecek. Bağcıklarımızı giderken yapacağız arkadaşlar. Hani neden bağcık yok diye düşünmeyin. Bağcıklarımız gelecek. 3 tane atlıyorum. Dördüncüye kaydırmayla bağlıyorum. Şimdi bu şekilde devam edelim. Şimdi burada orta noktaya geldim. Yani başlamış olduğumuz kısma geldim arkadaşlar. Burada hani 2 tane zincir çekmiştik. Yine oraya giriyorum. 1 2 3. Burada 4 tane trabzan yapıyorum. 4 trabzan. 3 zincir çektim. Yine aynı iki kanadını aldım ve pıtırcığımı oluşturdum. Tekrar 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Evet, 1 2, şöyle üçüncüye de kaydırdım. Bu kısımda da yine üçüncüye kaydırdık. Daha sonrasında yine 4 atlayarak gideceğiz arkadaşlar. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 3 tane trabzan yapıyorum. Bu dönüşlerde o şekilde yapıyorum ki herhangi bir toplama olmasın diye. Şimdi yine başa kadar aynı şekilde gelelim. 3 trabzan. Şöyle göstereyim tekrar. 3 trabzan yapıyorum. 3 zincir. Hemen 3 zincirimizin dibindeki şu iki kanadı alıyorum. İçinden çıkardım. İpimi topluyorum ve aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Ve yine 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye kaydırdım. Evet, baş kısma kadar gelelim. Evet, bu bağcık kısmına kadar, yani bağcık yapacağımız kısma kadar geldik. Bakın en son bu dolgulu olan yerimizi yaptık. Burada bitti. Şimdi eğer sizin de burada bittiyse şöyle bir tane şu 3 şuradaki boşluğumuz var ya arkadaşlar. Buraya bir tane kaydırmayla geliyorum. Şimdi zincirimizin ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o uzunlukta çekin. Yani burada şu anda bağcığımızı yapacağız. Bağcık kısmını uzun istiyorsanız daha uzun, kısa istiyorsanız daha kısa çekebilirsiniz. Ben 65 tane zincirle yapacağım bağcığımı. Alta çekelim 65 zincir. Evet, zincirimizi çektik. Bunun üzerine sık iğneler yapacağım. Sık iğnelerle aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. İsterseniz kaydırmayla da kaydırma şeklinde de yapabilirsiniz. Yani şu şekilde bakın, batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Evet, bu şekilde de yapabilirsiniz. Benim gibi sık iğne de yapabilirsiniz. Ben bu genelde bandanalarımı biliyorsunuz hep kaydırmayla yapıyorum.
Ama bu modele sık iğneyi daha çok yakıştırdım. O yüzden sık iğne olarak bu sefer yapacağım bağcık kısmını. Şimdi aşağıya kadar sık iğne ile inelim. Evet, bağcık kısmımızı yaptık. Şöyle yanındakine kaydırmayla bağlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. Hemen dip kısmına bir tane trabzan yaptım. Şimdi 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir. İpimi doluyorum. Aynı yere trabzan yapıyorum. Ve 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye kaydırıyorum. Şu anda ön kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Bandanamızın ön kısmına gidiyoruz. Şimdi kaydırdığımız yerde 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye kaydırıyorum. 3 zincir, aynı yere trabzan yapıyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye kaydırıyorum. Evet, ön kısmında bu şekilde gidiyoruz. Hem güzel bir görüntü de olmuş oluyor burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Gayet şık, güzel bir görüntü olmuş oluyor. Şimdi şöyle sıra sonuna kadar gelelim. Bağcık kısmını yapacağız. Evet, en son şöyle göstereyim bakın, trabzanımızı yaptık. 1, 2 tane atlıyorum. Şöyle üçüncüye kaydırıyorum. Ve burada yine bağcık kısmımızı oluşturuyoruz. Burada 65 tane zincir çekmiştik. Diğer tarafta burada da yine 65 tane zincir çekelim. Sonrasında üzerinde sık iğne ile ineceğiz. Ve hemen bakın, zincirimizi batmış olduğumuz yerin şu yanındaki bir tane boşluğumuz var. Oraya kaydırmayla girip ipimi keseceğim. Sonrasında da bandanamızın son haliyle geleceğiz arkadaşlar. Bitirip gelelim. Evet arkadaşlar, bandanamız hazır. Çok şık, çok güzel oldu. Bandanamızın arkadaşlar ters kısmını, şu ortasında ters kısmını kullanıyoruz. Model kendini o kısımda daha çok belli ediyor. O yüzden bu kenar kısımlarını ters kısımdan ördük. Bakın, kenar kısımları düz, orta kısımları ters ve model kendini daha çok belli etmiş oldu. Buharlı bir ütü vererek ütüledim en sonunda. Böyle, çünkü hafif bu kenarlarını ördükten sonra bir kasma yaşıyor. Böyle elinizle form vererek, düzelterek ütüleyin arkadaşlar. Zaten genelde bandanalarımızı ütüleyerek kullanıyoruz. Koton iplikle yapmış olduğumuz için herhangi bir zarar görmüyorlar. Ama yine de siz üzerine bir bez yardımıyla ütüleyebilirsiniz. Evet, bandanam bu şekilde. İnşallah kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben örerken çok keyif aldım. Sizler de umarım keyif alarak örersiniz. Buraya kadar geldiyseniz hepinizin eline koluna sağlık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.